Evimize hoş geldiniz. Size bugün farklı ama çok farklı bir içli köfte yapacağım. Yarım kilo kıymam var. Yarım kilo pirincim var. Şöyle küçük bir kase cevizim var. Yarım kilodan biraz fazla tartmadığım için bilmiyorum soğanım var. Şöyle bir çay bardağından yarım çay bardağı yağım var. Karabiberim var. Pul biberim var. Ve kekiğim var. Zerdeçalım var. Toz biberim var. Tuzum var. Daha da eksiğimiz ne varsa yaparken görürüz inşallah sevgili dostlar. Bence neyimiz eksik? Maydanozumuz eksik. İnşallah onu da gösteririz. Şimdi pirincimizi haşlayarak ve kıymamızı kavurarak başlayacağız. Sevgili dostlar, tavamızın içine böyle bu kadar yağımızı koyduk. Ve sevgili dostlar, bir gün bu canlı yayında havaya uçacağım ben. Bu şeyin yüzünden. Gülmeyeceğiz. Bak çok gülüyoruz. Allah, evet. Çok fena gülüyoruz biz. Allah ağlatmasın be kızım. Gülelim valla. Melek teyze, ellerinden öperim, selamlar. Evet. Melek Hanım'a selamlar, sevgiler. Sürekli yorum yazan Melek teyzeye. Yorum yazan yazmayan, bizi takip eden bütün dostlarımıza selamlar, sevgiler sunuyorum. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Bazen yorumlarımı geciktiriyorum ama inanın ki ciddiye almadığımdan değil, yetişemediğimden olabilir. Çünkü sevgili dostlar, ben Kur'an'a da gidiyorum aynı zamanda. Şimdi öğrenciyim yani. Bugün sende var bir gariplik. Bakın sevgili dostlar, şöyle biraz pirincimizi haşlamak için suyumuzu tenceremize döküyorum. Kettle'da ısıttım ki tüpüm çok gitmesin diye. Ne yapayım sevgili dostlar? Tüp de çok pahalandı. Ne yapayım? Şimdi şöyle birazcık tuz atıyorum. Ve pirincimizi haşlayacağım Allah izin verirse. Sevgili dostlar, eğer içli köfteleriniz şey olsun istiyorsanız, kırmızı olsun istiyorsanız toz biber, sarı olsun istiyorsanız zerdeçal atabilirsiniz. İsteyenler de beyaz. Evet, isteyenler de normal beyaz yapabilirler. Ben şimdi sarı olsun istiyorum ve şimdi de pirinçlerimi güzelce içine döküyorum. Ve haşlamaya bırakıyorum sevgili dostlar. Şöyle bir karıştırayım. Ve burada yavaş yavaş haşlanacak bu. Haşlandığında görüşürüz. Bak çok pratik oldum ha. Aferin sana. Valla senin kızın gibi oldum. Sanki benim kızım değil miydi? Benim elim var ya o yüzden. Şimdi sevgili dostlar, böyle ufak yani en küçük şekliyle soğanlarımızı doğruyoruz. İsteyenler robotla çekebilir. Ama ben çok az, bir de robotu yıkaması zor diye Üşendik arkadaşlar. Hoşçakalın. Doğramaya kararlıyım. Bakın sevgili dostlar, soğanımızı koyup güzelce iyice kavrulana kadar karıştıracağız. Karıştırdın mı? Evet, çok karıştırıyorum. Durmadan karıştırıyorum. Yanmasın diye. Evet, çok güzel olmuş. Pişmiş. Yeter bu kadar pişmesi. Bu kadar da bir tereyağı koyuyorum. Ve karıştırmaya devam. Biraz soğanı bol oldu ama ne yapalım, zenginleştirdik. Şöyle iri kıyım cevizlerimizi ne yapacağız? Kıyacağız sevgili dostlar. Şöyle birazcık da maydanozumuzu doğradık. Tamam. Sevgili dostlar, bakın şimdi şöyle cevizimizi koyuyorum. Maydanozumuzu koyuyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı toz biber. Bir kaşık kekik. Yeteri kadar şöyle karabiber. Biraz da acı seviyoruz diye pul biber ekliyorum. Ve tuzumuz.
Şöyle biraz da tuz ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz kıymamızı. Ve içimiz hazır. Mükemmel bir içimiz oldu sevgili dostlar. Sevgili dostlar, pirincimizi güzelce haşladık. Ne yapıyoruz? Kabımızın içine alıyoruz. Şöyle. Sonra şöyle bir bardak ince bulgur koyuyoruz ki hamurumuz sağlam olsun diye. Sonra da yoğurmaya başlıyoruz. Tabii şöyle azıcık da ne atıyorum? Karabiber atıyorum, çok az. Bu kadar yeterli sevgili dostlar. Şimdi de yoğurmaya başlayacağız Allah izin verirse. O fişlenince. Yoğurunca görüşeceğiz. Evet, yoğurunca görüşeceğiz. Sevgili dostlar, harika bir hamurumuz oldu. Böyle biraz yapışkan gibi duruyor ama siz ona bakmayın. Çünkü pirinç yapışkan bir şey. Ve gayet güzel oldu. Şimdi de ne yapacağız? Bezeleri alarak güzelce bir hamurumuzu açacağız. Bakın sevgili dostlar, hani güzel, yani benim gibi açamayan olabilir. Onun için ben de diyorum ki bakın öyle yap. Bilmeyenler şöyle de yapabilir. Bakın. Elinizin içinde bu şekilde açıp şöyle çukurlaştırıp sonra da içini koyup bakın bu şekilde. Böyle de olabilir. Sevgili dostlar, ilk içli köfteyi açmayı öğrendiğimde ben de böyle öğrenmiştim. Gerçek. Vallahi var ya Fatıma teyze, Kavruk Fatıma teyzemiz. Allah ondan razı olsun, o bana böyle öğretmişti. O zaten böyle açar. Ha, bak kapandı, gördünüz mü? Bak gayet de güzel oldu. Bak. Sonra annem bana şimdiki açtığım gibi açmayı öğretti. Yoksa ben Kavruk Fatıma abladan böyle öğrenmiştim. Allah ondan razı olsun. Bak şimdi yaradı. Bakın sevgili dostlar, bu şekilde de açabilirsiniz. 3 parmağınızdan bakın gayet güzel oldu. Çünkü hamurumuz kızartacağımız için hani normal içli köfte hamurundan farklı. Bu pirinçle içli köfte sevgili dostlar. Bazı şeylere razı olacağız. Şöyle içinde güzel koyacağız. Şöyle de bakın avucumuzu kapattığımızda zaten kendiliğinden kapanıyor. Çünkü bunu kızartacağız, haşlamayacağız. Şöyle içini çok koyarsanız benim gibi delik açarsınız. Yama da yapmayı bilmek lazım sevgili dostlar. Normalde yama yapmayı bilmem ama maalesef köftelerimizi yamayabiliriz. Bakın gayet güzel. Sevgili dostlar, bir türlü küçük yapmaya alışamadım. Benim aşçılığımda küçük yapsaydım işçileri doyuramazdım. Ne yapayım? Ben büyük yapmaya alışmıştım. Onun için bir türlü küçük yapmaya beceremiyorum. Herkes hakkını helal etsin. Herkes köftesini kendine göre açsın şöyle. Bak bunu küçük yaptım işte. Bir gün size analı kızlı yapacağım da anasını anasını yapması zor. Teyzem gelsin anası. Ne bereketli kıymamız varmış ya. Vallahi ya. Allah herkesin bereketini versin de bayağı bir bereketli kıymamız varmış.
Sevgili dostlar, bak bir sürü köftemiz çıktı. Ben alışmıştım hep çok çok yapmaya. Aza kanaat edemiyorum. Allah bereketini verdi. Bir tanesini de şunun içine koyarız. Allah izin verirse olur biter. Sevgili dostlar, inceden kızarması lazım. Bakın sevgili dostlar, harika kızardılar. Şöyle bir peçetenin üzerine alalım. Çünkü yağımıza dikkat edelim. Çünkü yemek yaparken herkese kaçar tane düşecek. Bazen soğanı patatesi bile sayıyorum. Bu belki hani psikolojik olarak, belki de alışkanlık olarak sayma alışkanlığım var sevgili dostlar. Sevgili dostlar, harika yağda kızartılmış içli köftelerimiz hazır. Lütfen gelin buyurun hep beraber yiyelim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir tanesini açayım şöyle, bakın çıtır. Yağsı asla içine girmemiş. İçi çok güzel, incecik ve çıtır çıtır oldu. Hepinize tavsiye ediyorum. Lütfen yapın. Çok kolay yapması. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yiyelim bakalım. Sese bakın. Evet. Vallahi halayen götürüyorlar. Olay budur. Bakın sevgili dostlar, harika bir böreğimiz oldu. Ne oldu anneciğim? Ay affedersiniz dostlar. Bizim bu çekimde yüzümüz gülmedi anne. Onu sil tekrardan başla, yanlış Sil. dedim. Sevgili dostlar, bugün pirinçli, kıymalı, çok güzel bir içli köfte tarzında oruk yapacağız. Dostlar, evimize hoş geldiniz. Her zamanki ana kız tartışmasından başladık bugün. Bu ikinci çekimimiz. 3. Bakın yarım kilo pirincim var. Anne ne yapacaksın? Ne yapacağımı söylemiyorum. Sürpriz. Yarım kilo pirincim var. Yarım kilo kıymam var. Yarım kilodan biraz fazla soğanım var. Ondan baharatlarım var. Size böyle bol pirinçli harika bir oruk yapacağım. Anne ne alaka? Ya kurban olayım, biz ne dedik? Oruk mu yapacaksın Evet, sen? oruk yapacağım. Anne oruk yapmayacaksın sen. Ne yapacağım? Anne oruk başka bir şeydi. Nasıl başka? Anne bir şey? gene doğradın ya. Vallahi billahi bir daha. kapat.
kızma ya. Yemekten Biz bugün bu çekimi yapabilecek miyiz acaba? Kapatır mısın bir? Tamam, kapatıyorum. Kapat kızma ya. Yemekten Biz bugün bu çekimi yapabilecek miyiz acaba? Kapatır mısın bir? Tamam, kapatıyorum. Sevgili dostlar, evimize hoş geldiniz. Bugün bayağı neşeli, bayağı kızgın ama çok güzel bir yemek yapmaya karar verdik. Size ne yapacağım? Farklı bir içli köfte yapacağım. Ama malzemesi de farklı, yapılışı da farklı, yenişi de farklı bir içli köfte olacak. Bulgur yerine pirinç kullanacağız sevgili dostlar. Yarım kilo pirincimiz var. Yarım kilo kıymamız var. Böyle bir kase cevizimiz var. Ve kırmızı biberimiz, pul biberimiz, karabiberimiz, kekiğimiz ve körimiz var. Ve tuzumuz var. İnşallah bunları kullanarak Anne, bir şey söyleyebilir miyim? Ben harika sana bir köri vermedim. yemek yapacağız. Ben sana zerdeçal verdim. Tamam, zerdeçal olsun, ne olmuş yani, ne Tamam. yani. Bugün benimle kızım yarışmakta doyamadı. Vallahi yarışmaktan doyamadı sevgili dostlar. Bu ne? Soğan. Sevgili dostlar, şimdi pirincimizi Bir daha haşlayacağız. baştan çekek mi? Hayır, Vallahi çekelim ya. ben yoruldum seni. Ben de yoruldum kendimden.